Merhaba, ben Meltu. Bu benim buradaki ilk videom olacak. Benim için yepyeni bir başlangıç. Başlayabilmek için biraz heyecanımı ve kafamdaki bulutları bir kenara koymam gerekiyor. Kendim gibi olmaya çalışıyorum ama hangi YouTuber daha ilk videosundayken kendi gibi rahat olabilmiş ki diyerek kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Aslında bir şeye başlamak neden zor onu anlatmak istiyordum sana. Ama yeni bir şeylere başlamak hakikaten zor olduğu için gerçekçi bir videoda olabilir bilmiyorum. Ama benim için hep böyleydi. Aşırı tanıdık o yüzden bu duygular. Çocukluğumda da böyleydi. Gençken de böyleydi. Büyüdüm, hala böyle. Yeni başlangıçlarda korku, endişe ve belirsizlik hissettim. Bu seferki başlangıcım farklı olsun istemiştim. Eğer bu 9. denemem olmasaydı bir şeyleri farklı yaptığımı söyleyebilirdim. 9 kere denemek, çabalamak ve istemek gibi duyuluyor. Fakat işte istemekten, çabalamaktan daha farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Zorlu başlangıçlarla oldukça yakın bir ilişkim var. Bunu ilk kez kafama takmıyorum. 2-3 yıl önce de böyle bir içerik yapmak istemişim. Belli ki bayağıdır böyle bir şey yapmak istiyorum. O yüzden neden ilk videom bu olmasın dedim ve yaşadıklarımı, deneyimlerimi, araştırdıklarımı sana anlatmaya karar verdim. Şunu kesin hissetmişsindir. Şu an olduğum kişiyle aslında olmak istediğim kişi arasında bir mesafe var gibi. İşte bu hisler de diyor ki bir şeyleri daha farklı yapmalısın. Daha farklı yapmak için de değişim gerekiyor. Yani yeni başlangıçlar değişimden geçiyor. Bir şeylere başlamaktan seni alıkoyan şey duygular, düşünceler, davranışlar, alışkanlıklar ve inançlar. Bunları değiştirmek oldukça zor çünkü öncesinde bir fark etmek ve kabul etmek gerekiyor. Her bir başlık da birbirini etkileyen bir döngü içinde gibi. Dedim ya bu videoyu 8-9 kere çektim. Korkuyordum. Korkum yüzünden ya erteliyorum ya da kendimi sabote etmek için yapamayacağım şeyleri kendimden beklemeye başlıyorum. Yapacağım iş gerçekliğini yitirip daha büyük bir kaos haline geliyor. Bir anda o küçük adım benim hedefim olabiliyor. Peki neden erteliyoruz? Neden böyle yapamayacağımız hedefler koyuyoruz? Aslında rahatlamak için, fazla kafaya takmamak, anlık kaçamakları yaşayabilmek için. Genellikle gün sonunda iyi hissettirmez. Hatta çok tekrar etmeye başlarsak da kendimizi yetersiz, başlayıp bitiremeyen, başarısız biri olduğuna inandırmaya başlıyorsun. İşte olmak istediğimiz kişiyle olduğumuz kişi arasındaki mesafede böyle açılmaya başlıyor. Ama durum inandığımız gibi olmayabilir. Başlamaktan alıkoyan şey onları yapamıyor oluşumuz değil de hep aynı şekilde yapıp farklı sonuç beklememizden olabilir. Bunu daha iyi açıklamak için biraz beynimiz nasıl çalışıyor onu sana anlatacağım. Beyninde bir labirent var gibi düşün. Bir şey yapmaya karar verdiğimizde bu labirentte doğaçlama hareket ediyoruz. Her bir harekette de enerji sarf ediyoruz. Beyin bize çok benzediği için enerji sarf etmeyi pek sevmiyor. Hatta labirentte belirsiz yollarda kaybolmayı hiç ama hiç istemiyor. O yüzden bildiği yollardan rahatlıkla gitmek istiyor. Yeni bir şey yapmaya başladığımızda da labirentte bir yol çizmeye başlıyoruz. Bu yolu ne kadar kullanırsa köşelere alışıyoruz, dönemeçlere alışıyoruz ve yolu takip etmek birazcık daha kolay hale geliyor. Yıllarca bunu tekrar yaparsak beynimizin de ilk tercih edeceği yol haline geliyor. İşte değişim tam olarak bu yüzden zor hissettiriyor. Yıllarca beynimizde ördüğümüz karmaşık bir sürü yol var. Bizim için en iyisi olmadığını bilsek bile hep bildiğimiz yoldan gitmemizin sebebi de bu olabilir. Öğrendiğim kadarıyla değişimi de 3 şekilde gerçekleştiriyoruz. İlki sonuç odaklı değişim, elde etmek istediğimiz şeyler. İkincisi süreç odaklı değişim, yani yaptıklarımızı değiştirmekte. Benim hiç aklıma gelmeyen son bir değişim var, o da kimlik değişimi. Bu da inançlarımızı kapsıyor. Yani kendimiz hakkında kurduğumuz yargılar. Birine daha fazla ağırlık vermek başlamayı kolaylaştırmıyor. Başlamayı kolaylaştıran değişime nereden başladığımıza karar vermek. Eğer değişim zor hissettiriyorsa bunun sebebi dıştan içe doğru bir değişim yaratmaya çalışmamızdan. Sonucu değiştirmek için davranışlarımızı değiştirmek için de kimliğimizi değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl biri olmak istiyoruz? O kişi neler yapardı ve biz şu an ne yapıyoruz? Başlamanın zorlukları ile ilgili araştırma yaparken gözüme bir isim takıldı. O da Leonardo da Vinci. Bahsedilenlere göre taslak olarak kalmış, hiç başlanamamış projeleri var. Bundan tam 500 yıl önce yaşıyor ve çok çeşitli ilgi alanları var. Matematik, mühendislik, mekanik, resim, heykel, müzik.
botanik, kesin aklıma gelmeyen daha birçok başlık. Biz bu hayatta 2-3 şeyi aynı anda yönetemezken Leonardo bunu nasıl başarıyordu? Belki de zorlanıyordu. İstediği bazı şeyleri gerçekleştirememiş olsa bile bildiğimiz Leonardo olması için kendine göre bir yöntem bulmuş olmalı diye düşünüyorum. Ölmeden önce üzerinde çalıştığı son sayfaların birinde şöyle bir not almış. Çorbam soğuduğu için yazmayı bırakmam gerekiyor. Belki de Leonardo kendinin farkındaydı. Yani zamanı çok iyi yönetemediğini düşünüyordu. Bu yüzden kendine bir yöntem buldu. Çorbasını içerken o süre boyunca sadece yazı yazıyordu. Ve o gün o sayfaya ayırdığı fazla süreyi de çorbasının soğumasından anlamış olabilir. Eminim ki bulduğu tek yöntem bu değildir ama içlerinden biri bu olabilir. Yani senin de kendine göre bir yöntem bulman lazım. Bu yöntemi bulabilmek için de ilk başlamamız gereken pratik kendimizin farkında olmak olabilir. İçerik üretmeye başlamak istiyordum ama öncesinde birçok şeye başlamam gerektiğini biliyordum. Çekimi öğrenmem, kurguyu öğrenmem, ışık, renk, ses hakkında programları öğrenmeye başlamam gerekiyordu. Ama en zorlu olan kendimi inandırdığım ön yargılarımı kırmaya başlamak oldu. Bu benim işim değil, benden beklenen bu değil. Yine kötü bir sonla karşılaşacağım. Çünkü daha öncesinde de böyle bir girişimim olmuştu. Yaklaşık 13 günlük bir serüven olarak kalmıştı. Ama insan yine de pes etmiyor ve bir çözüm arıyor. Bunu da belki başka bir videoda konuşuruz. Benim yöntemim Stoacı'nın günlüğünü elime almamla başladı. Beni rafta öylece bekliyormuş aslında. Kitabı açtığımda her gün için bir Stoacı öğreti verildiğini gördüm. Dedim ki tam aradığın şey. Çünkü artık biliyordum bir şeyi alışkanlık haline getirmem gerekiyorsa onu her gün yapmam gerekiyordu. Ben de tam 22 Mayıs günü başladım. Saatler 37. 15 kişi oluyor mu? Nasıl başlayalım? Her gün bir sayfa okuyordum ve o sayfa hakkında günlük yazıyordum. Ardından da kamera karşısına geçip bunu anlatıyordum. Stoacılar kim? Yani bazılarının isimlerini bile telaffuz edemiyordum. Julius Antonius gibi bir şey. Lucius. Ama şu an favori stoacımı seçmiş durumdayım. Kurguladığım videoları YouTube'a yükleme vakti gelmişti. Çünkü biraz daha tanıdığım insanlarla paylaşmak istiyordum. Böyle kolay söylediğime bakma. Gizli olarak yüklesem de hatta çok fazla insana ulaşmayacağını bilsem bile bu adım benim için zorlayıcıydı. Her gün yüklediğim videoyu kalp sıkışmalarıyla izleyip ardından yürüyüşe çıkardım ve neyi daha farklı yaparım diye burada düşünüyordum. Sanıyordum ki her gün video çekmek beni çok zorlayacak. Yanımdan bir de mavi ışık geliyor. Aslında beni zorlayan şey bunu yapabilecek biri olduğuma inanmamak olduğunu yine bu yürüyüşlerde fark edebildim. Her şey çok yolunda gidiyor. Okey, artık YouTube'a da bir şeyler yapabilirim diye başlamaya karar verdiğimde daha öncesinde bunları yapan ben değilmişim gibi bir anda eski korkularımla tekrar karşılaşabiliyormuşum, onu gördüm. Ve bir kere daha zorlu başlangıçları aşmak için farklı şeyler denemeye başladım. Yani bir şeye başlamak aslında kendini tanıma yolculuğu gibi. Bu yüzden de zor geliyor. Kendimize dürüst olmak, yer yer nazik olmak, mükemmellik baskısından kurtulmak ve sadece kontrolümüzde olan şeylerle ilgilenmemiz gerektiğini deneyimlememiz gerekiyor. Başlamak zor, devam ettirmek zor. Hatta hayal ettiklerimizi eksiksiz tamamlamakta. Ben de biraz hazırlıklı, biraz olduğu gibi başlıyorum ve buradayım. Eğer merak edersen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bir şeyleri zorlaştırmadan kolaylaştırarak yapman dileğiyle, kendine iyi bak.